Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolar 16 direncini aştı. 16.50'ye yaklaşan bir dolar TL var. Peki bizi neler bekliyor? Bu yükselişin sebebi nedir? Devam edecek mi? Konuşacağız. Altın ve gümüş de dolarla beraber yükselmeye devam ediyor. Altın ve gümüş almak için geç mi kaldık? Buradan alınır mı? Yükseliş devam edecek mi? Konuşacağız. Kripto paralarda yatay süreç devam ediyor. Peki ne zaman harekete geçeriz? Oradaki son durum nedir? Gelin isterseniz hep beraber bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85, %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dolar TL kritik dirençleri aştı. Şu an 16.29'larda gezen bir dolar TL var. Yükselişin sebepleri nedir? Devam edecek mi? Geri çekilme olur mu? Ortaya atılan iddialar var. Hepsini konuşacağız. Onun öncesinde arkadaşlar bugün saat 9'da Türkiye saatiyle 9'da FED'den tutanaklar geliyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan FED toplantısının tutanakları bugün saat 9'da açıklanacak. Çok farklı bir söylem olmayacaktır. Ama şu an şunu söyleyebilirim ki ben size altın, gümüş ve kripto para piyasası üzerinde bu tutanakların minik de olsa bir baskısı var. Tutanaklar açıklandıktan sonra bu baskı yavaş yavaş kalkacağını ben düşünüyorum. Tutanaklarda şunlar dile getirilecektir. Özellikle Amerika'daki enflasyona dikkat çekilecektir. Önümüzdeki dönemlerde Amerika'nın enflasyonu tekrardan %2'ye düşürmek için Fed'in elinden geleni yapacağı söylenecektir. Önümüzdeki toplantılarda tabii ki Fed'in minik minik faiz artımlarının devam edecek kibar bir dille söylenecektir, dile getirilecektir. Bunları söyleyebilirim. Tutanaklar önemli. Bugün saat 9'da geliyor. Yarın saat 2'de Türkiye saatiyle 2'de Merkez Bankamızın faiz kararı var. Ben faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyorum. %14'te politika faizi sabit kalacaktır. Bu faiz artırmamanın sonuçlarını tabii ki dolar TL kur üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Yani baktığımız zaman dünyanın en büyük merkez bankaları FED, Japonya Merkez Bankası BOJ deli gibi faiz artımlarına başladı. Tabii ki tüm dünya ülkelerinin merkez bankaları da buna ayak uyduruyor. Şu an tüm dünyada merkez bankaları toplantıları geldikçe her toplantı faiz artırımlarına gidiyor. Biz ise faizleri sabit tutmakta inat ediyoruz. O yüzden de dolar TL'yi maalesef baskılayamıyoruz. Peki dolar TL'deki bu çıkışın sebebi nedir? Bundan 3 gün 5 gün önce ortaya bir iddia atıldı. Süper bono geliyor. İşte enflasyon korumalı tahvil geliyor vesaire gibisinden. Ve piyasalarda bunun fiyatlamasını gördük. 15.98'i geçemiyor dolar TL. Hatta bir geri çekilmeyle 15.66'lara inen bir dolar TL'yi gördük. Oraları iğneledi. Ama kabine toplantısı geldi geçti. Yetkililerden açıklama geldi. Fakat bir türlü süper bono ile ilgili veya da işte enflasyon korumalı tahville ilgili açıklama gelmedi. Gelmeyince piyasada tabii acaba açıklanmayacak mı vesaire gibisinden neler oluyor gibisinden ceza kesmeye başladı ve 15.98 direnci geçildi dolar TL'de. Belki bu ortaya işte süper bono veya da enflasyon korumalı tahvil iddiası atılmasaydı, Merkez Bankası 15.98'de bir direnç hattı kursaydı en azından 1-2 hafta boyunca daha bu direnç geçilemezdi. 15.60 ile 15.98 arasında giden bir dolar TL görürdük. İşte bu iddianın dile getirilmesi, daha sonra da gelmemiş olması, herhangi bir açıklama yapılmamış olması maalesef dolar TL'yi yukarı yönlü götürüyor. Peki dolar TL'de ne bekliyoruz? 15.98 üzeri kaldıkça 16.48 direncine doğru yükseliş hareketinin ben devam etmesini bekliyorum. 16.50 geçilirse 16.48-16.50 aralığı, bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum. Dolarda yeni zirve gelir. 17, 18 diye gideriz arkadaşlar. Yani 17'yi geçer. Dolar TL 17'deki o ara dirençleri test eder. 17, 20, 17, 60 vesaire. Ama 18'e giden bir dolar TL görürüz. Yani 16.50 gerçekten çok çok önemli. Şimdi süper bono işte veya da enflasyon korumalı tahvil çıkar mı? Tabii ki çıkabilir. Hani birkaç gün içinde de çıkabilir, birkaç hafta içinde de çıkabilir veya da hiç çıkmayabilir. Yani bununla ilgili net bir açıklama yok.
Çıkarsa ama maalesef bunun etkisinin ben sınırlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki işte süper bono çıktı. Bono ne olacak? Yani bunun vade süresi ne olacak? Bakın çok önemli. Ya da işte enflasyon korumalı tahvil. Bunun vade süresi ne olacak? Ya da bu kimleri kapsayacak? İşte dolardan döviz bozdurup TL'ye dönenleri mi kapsayacak? Veya da herkesi mi kapsayacak? Bakın bunlar çok önemli olacak. Her ne olursa olsun ben bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü genel bir trend var. Ve bu trendi dolar TL maalesef koruyor. Yukarı yönlü trendini koruyor. Şuralarda açıklansaydı en azından 16 direnci korunabilirdi. Buradan gelen satışlarla belki 15.50'lere doğru bir gevşeme söz konusu olabilirdi. Maalesef gelmemiş olması 16 direncini hacimli olarak kırdırdı. Kırdırmış olması şimdi 16.50'ye doğru dolar TL'yi götürüyor. Hani buralarda açıklandı diyelim, bu sefer 16.47 geçilemez. Bu sefer de 15.98, 16, 16.10'a doğru bir geri çekilme görürüz. Bakın hani şurada açıklansaydı 15.50'ye doğru belki bir geri çekilme vesaire görebilirdik. Burada açıklandı diyelim. Geri çekilmeler tekrar sınırlı olacak. Yani ortaya bir iddia atılıyor ve bu iddianın altı doldurulmuyor. Herhangi bir açıklama da gelmiyor. Bu sefer dolar TL kritik dirençleri kırıyor. Piyasa ceza kesmeye başlıyor. Şu an açıklansa bile tekrardan 16'ya gireceğiz. 16'yı destek yapacağız. Tekrardan yukarı döneceğiz. Yani bu iddia hiç ortaya atılmasaydı belki daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi dolar TL'de tabii tutmanın tek yolu, bakın ne olursa olsun benim düşüncem budur. Hani öyle süper bonu, işte enflasyon korumalı tahvil, bunların etkisi maalesef geçici arkadaşlar. Yani işte ara trendler oluşuyor. Ara düzeltme trendleri, ara geri çekmeler vesaire. Ama dolar TL'nin önünü tamamen kesecek bir hamleler değil. Doların en azından 1-2 ay rahatlaması için Merkez Bankası'nın sert faiz artırımlarına gitmesi lazım. Hani şu an işte faiz konusunda inat ediyoruz. Ama maalesef bakın dolar kuru işte eninde sonu 16.50'yi geçecek. 18'lere gidecek. 18'i geçerse 20, 21, 22 diye gidecek. Ve maalesef o seviyeler geldiğinde daha yüksek faiz artırmak zorunda kalacağız. Yani daha yüksek faiz artırmak zorunda kalacağız. Çünkü doların önünü kesebilecek tek şey şu anda politika faizini sert bir şekilde yukarı yönlü çekmek. Ne olacak o zaman? Dolar TL o zaman gelecek 18'lere, 17'lere vesaire. E, Bu şu zamanda faiz artırmamamızın cezasını o zaman daha büyük faiz artırımlarıyla ödeyeceğiz. Ve dolar TL şu anki seviyelerine bile belki o zaman gelmeyecek. Yani şu anlık dolar TL'nin önünü kesmenin tek yolu faizleri artırmaktır. İşte yorumlar görüyorum ben. İşte dolar TL işte kur korumalı mevduatlar, kur korumalı sistemler açıklandığını hatırlarsanız o Ocak ayında arkadaşlar dolar TL sert bir şekilde çakılmıştı Aralık ayında. Onun gibi geri çekilecek, onun gibi çakılacak. İşte bu enflasyon korumalı tahvil vesaire açıklandığında gibi söylemler var. Benim öyle bir düşüncem yok. Öyle bir beklentim yok. Benim beklentim bu şekilde. Yani açıklansa bile atıyorum 16.50'de açıklandı diyelim. 16 desteğine doğru geri çekilir. Yani burayı korursa alttaki desteğe inmeden 16'yı korumuş olur. Sonra toparlanma süreci ve tekrardan yukarı yönelen dolar TL olur. Benim öyle sert bir düşüş beklentim yok. İşte o zamanki konjektür şu anki konjektürle uymuyor arkadaşlar. O zaman soluksuz 9'dan 18'e giden bir dolar TL vardı. Söylemlerle, zirveden satışlarla vesaire sert bir şekilde düşürüldü. Şu anki konjektür o zaman konjektürle uyuşmuyor. Yani benim öyle bir beklentim yok. Senin öyle bir beklentin olabilir. O zaman bekleyeceksin ki öyle bir beklentin varsa gelirse o zaman değerlendireceksin. Benim dediğim gibi öyle bir düşüncem, öyle bir beklentim yok. 16 desteği önemli. Üzerinde kaldıkça 16.50'ye doğru maalesef dolar TL'de yükselişlerin devamı gelecektir. Aşılırsa 16.50 TL o zaman 17-18'leri test eden bir dolar TL maalesef karşımızda durur. İşte enflasyon korumalı tahvil veya da işte süper bono vesaire açıklandı. Burada 16 desteğine geldik. Burada ekstra satışlar vesaire yapılırsa ekstra müdahalelerle o zaman 15'e 65'e inen bir dolar TL'ye görürüz. Yani şunu söylemek istiyorum. Enflasyon korumalı tahvil, süper bono bunların etkisi sınırlı olacaktır arkadaşlar. Bakın açıklanan daha herhangi bir şey yok. Açıklanmadığı için dolar TL yukarı gidiyor. Açıklansa bile etkisinin ben sınırlı olacağını maalesef düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Senin farklı düşüncelerin vardır. O zaman ona göre pozisyon alacaksın. Ona göre
kendini değerlendireceksin. Şimdi Euro TL'ye bakmak istiyorum. Euro'yu bakın 15.50'den değerlendirdik. Ekstra gidecek dedik. 16.60 üzerine kaldıkça 17.80'ler hedef dedik. 17.80'e doğru yükselişin devamını bekliyoruz. Altın tarafı, şimdi altın tarafında işte bugün tutanaklar vesaire gelecek. Onun da bir baskısı var üzerinde. Minik de olsa bir baskısı var. Bu baskı da bugün kalkacaktır. Özellikle 1848 desteği önem arz ediyor. Koruyamazsa belki 1842'lere doğru bir iğneleme vesaire gelebilir. Ama ons altına yükselişlerin devamını bekliyoruz. 1900 dolarlara doğru çıkışın devamını bekliyoruz arkadaşlar. Altındaki yükselişler devam edecektir. Hani göstergeler pozitif, günlükte bakın MACD ala dönmüştü, hala al sinyali devam ediyor. Devamını bekliyoruz altındaki yükselişlerin. Hatta 1900'ler bakın böyle gitgeller yapa yapa gidecektir. Yani böyle dirençleri geldi, satışlar aşağı geldi, destekleri tekrardan alımlar. Ama 1900 geçtikten sonra hareket bir anda hızlanıp 1965 ve 1970'lere doğru hızlı çıkışlar göreceğiz. Şimdi gram altın vesaire buradan alınır mı? Ben size şunu söyleyeyim, hani 900 civarındayken alın dedim. Yani 2 hafta 3 hafta boyunca her videoda ben buradan alınır dedim. İşte 890 indi vesaire, bunlar beni bağlamıyor. Ekstra alım fırsatı dedim. 900 civarı her hareket benim için alım fırsatıdır dedik. Hedefimiz 980 ve 1000 TL arasıdır dedik. Şu an 970'ler test edildi. Gün içerisinde 978 TL'lerde test edilmiş. Yani gram altında 925, 940 yaklaşırsa ben kendi adımı alırım arkadaşlar. Bakın 925, 940. 900 treni kaçtı şimdilik. Onu ben size söyleyeyim. Ama 925'te 940 aralığının test edilme ihtimali minik de olsa var. Gelirse alınır. Hedef 1000 TL. Orta ve uzun vadede ben elimdeki altınları 1470 TL'ye kadar tutmayı düşünüyorum. Benim uzun vadede altındaki hedefim 1470 TL'lerdir. Ara hareketler beni ilgilendirmiyor. Altın orta ve uzun vade yatırım aracıdır. Tabii ki al sat yapanlar için de destek ve dirençleri veriyorum. 925-940 aralığı gelirse alınır. Risk almak isteyenler için buradan bile alınır. Ama ben birazcık daha riskimi azaltmak vesaire diyorsanız, azaltmak istiyorum diyorsanız 925 ile 940 TL aralığını bekleyin. Orası gelirse alın. 1000 TL'ye kadar tutun. 1000 TL üzeri hareketlerde zaten hareket hızlanarak devam edecektir. Ama şu anlık bu alanlarda devam edeceğiz. Altında benim öyle 900'ün altına vesaire 925'in altına geri gelme beklentim yok. Çok fazla bir düşüş beklentim yok. Altın bakın önümüzdeki dönemlerde depar ata yukarı sert bir şekilde gitmesini bekliyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Bunu da dile getireyim. Altındaki yükselişlerin devamını bekliyoruz, hızlanmasını bekliyoruz. Çok fazla bir geri çekilme beklemiyoruz. Gümüş dolar bakın 22 dolar seviyesine takıldı. Üzerine atamadık bu direncin. Hani tekrardan bir geri çekilme var. Belki 21.60, belki 21.20. Tekrardan destek bulacağız. 22'yi kırmak için tekrardan gelecek. Kıracağını düşünüyorum. Sabırlı olun. Buralar alım fırsatıdır. Gümüş dolardan bahsediyorum. Hedefimiz 23.80'lerdir. Gram gümüş TL 11'in altındaki her harekette alın dedim. Özellikle videolarda ben alırım dedim ve bekleyin dedim. Sabırlı olun dedim. Ve 11.60'lar görülmüş. Şu an 11.45'lerde gezen bir gram gümüş TL var. Geri çekilmelerin sınırlı olmasını bekliyoruz. 11 destek attı. 12.30'a doğru çıkışların devamını bekliyoruz. Daha sonra 13.5 TL'ler hedef haline gelecek. Gram gümüş TL'de yükselişlerin hızlanarak devam etmesini ben bekliyorum. Gram gümüş TL güzeldir, beğeniyorum. Önümüzdeki dönemlerde de artışın devamını bekliyorum. Dolar endeksine bakalım. Şimdi dolar endeksi şuradan beklediğimiz satış geldi. 102.40'ı test ediyor. Geçer mi? Geçerse belki 103.10, 103.50'ye doğru bir atak daha gelebilir ama oralara geçilmesini beklemiyoruz. Tekrardan 101.30'a doğru gevşemesini ben bekliyorum dolar endeksinin arkadaşlar. Buradan petrole bakalım. Petrol gitmeye başladı. 115 direnci test ediliyor. Geçilmesini bekliyoruz. 120 dolarlar hedef. Orası da geçildikten sonra 130 testi gelecek. 130 dolar testi. 130 dolarlar geçilemezse oradan bir satış olabilir ama şu anlık
Petrol tarafı, Brent petrol tarafı pozitif ve yükselişlerin devamını bekliyoruz. Destek hattı olarak 110 dolarları baz alabilirsiniz. 120-130 dolarlar hedef. Şimdi dolar gidiyor, petrol gidiyor. O zaman ne bekliyoruz? Tabii ki de zamlar yolda. Neye? Benzine, otogaza, motorine zamları da yakında duymaya başlarız arkadaşlar. Bakın petrol gitmeye başladı, dolar yukarı gidiyor. Zamlar da gelecektir. Şimdi platin, paladyum bunları da değinmek istiyorum. Platin 900 seviyeleri gelirse alırım ben. Söyleyeyim size 900, 900'ün altı 880 vesaire alırım. 1100'e kadar 1065'e kadar tutarım. Böyle düşünüyorum ben. Palladium'da 1830 civarlarına gelirse alırım. Şu an 1985 civarlarında. Hani 1830-1850 aralığı güzel benim için alım fırsatıdır. 2520 dolara kadar da tutarım. Palladium'da da benim düşüncem bu şekildedir. Bakın burada da şöyle kama tarzı formasyonlar oluşuyor. Tabi ons altında şöyle 1860'ı bir geçelim. Burada da hareketler hızlanacak. Görüntü bu şekilde. Devam formasyonları olarak bakıyoruz bunlara da. Hemen buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafı öyle bir yataya bağladı ki adeta kanser modunda diyebilirim. Peki Bitcoin'de neler bekliyoruz? Şimdi Bitcoin'de özellikle 28.800 desteği çok güzel korunuyor. Şu en son Luna olayı tabii piyasalarda bir güvensizlik yarattı. Bu güvensizlik ortamı bir tık daha devam edebilir ama eninde sonunda bir sonuca bağlanacak arkadaşlar. Yani bu güvensizlik ortamı eninde sonunda kırılacak. Belli bir süre sonra unutulup gidecek ve piyasa tekrardan canlanacak. Kripto para piyasasında 28.800 desteği Bitcoin'de güzel çalışıyor. Şu anlıkta çalışmasını ben bekliyorum. Özellikle bir 33 bin dolar artık gelmeli. Hani 28.800 desteğini kırarsa bir tekrardan 27.200, 26.800 yaparız. Onu söyleyeyim ben size. Ama artık toparlanmasını beklerim yani. Buralar artık gerçekten çok zorladı. Çok fazla bekletti. Çok fazla böyle insanları kanser etti. En azından bir 33 bin, 36 bin dolar ata gelmeli diye düşünüyorum. Asıl yükselişlerin başlayabilmesi için 33 bin dolar üzerine giden bir Bitcoin görmemiz lazım şu anlık. Bu seviyeleri takip edeceğiz. 28.800 desteği güzel bir şekilde çalışıyor. Kripto para piyasasındaki son durumda bu şekilde.